Medyada nefret söyleminin izlenmesi çalışması 2009 yılından beri Hrant Dink Vakfı çatısı altında yürütülüyor. Projenin temel amaçları ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele etmek. Özellikle ötekileştirmenin ve ayrımcılığın en çok üretildiği araçlardan biri olan medyada insan haklarına saygıyı güçlendirmeyi ve nefret söylemine ve ayrımcı dile dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 2009 yılından beri sistemli olarak kesintisiz bir medya taraması yapıyoruz. Bu çalışmada Türkiye'de yayımlanan tüm ulusal gazeteler ve yaklaşık 500 tane yerel gazeteyi bir medya takip merkezi aracılığıyla daha önceden belirlediğimiz anahtar sözcükler üzerinden tarıyoruz. Anahtar sözcük setimizde yaklaşık 50 tane sözcük var. Bu sözcükler arasında Ermeni, Yahudi, Hristiyan, Türk, Kürt, yobaz, hain, gevur, bölücü gibi sözcükler olduğunu söyleyebilirim. Tarama esnasında farklı etnik, dini, ulusal kimlikleri, kadınlara, LGBT'lere yönelik onları aşağılayıcı, hedef gösteren, düşmanlaştıran, onlara yönelik nefreti körükleyen haber ve köşe yazılarını tespit ediyoruz. Daha sonra bu tespit ettiğimiz içerikleri kısa analizleriyle beraber Nefret Söylemi Org sitesinde günlük olarak yayımlıyoruz. Daha sonra yaklaşık 22 bin kişi tarafından takip edilen Facebook ve Twitter hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıyoruz. Her 4 ayda bir de bu tespit ettiğimiz nefret söylemi içeriklerinin nicel ve nitel analizlerinin yapıldığı medya izleme raporları yayınlıyoruz. Nefret söylemi tespitini yaparken temel aldığımız tanım ise 1997 yılı tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiye kararı. 2015 yılı itibariyle Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ile bu proje kapsamında bir işbirliği yaptık. Bu işbirliği doğrultusunda bağımsız disiplinler arası çalışma başlıklı dersi alan öğrenciler de medya izleme çalışmasına okul dönemi boyunca katkı sağlamaya başladılar. Dersi seçen öğrencilerle ilk olarak Hrant Dink Vakfı'nın binasında bir günlük bir atölye çalışması yaptık. Bu atölye çalışmasında öncelikle nefret söylemi ve ayrımcı söylemle ilgili temel bilgileri aktardık. Çalışmanın amacını, metodolojisini, izleme çalışmasının detaylarını paylaştık ve sonrasında da örnek haber ve köşe yazılarıyla ilgili bir grup çalışması yaptık. Haber örneklerini tartıştık. Bu eğitimin ardından da öğrenciler okul dönemi boyunca medya izlemeyi yapmaya ve nefret söylemi tespitini yapmaya başladılar. Bu süreç boyunca da bizler de proje ekibi olarak öğrencilere düzenli olarak geri bildirim yaparak karşılıklı bir öğretici sürecin geçmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ben zaten daha öncesinde de medyaya eleştirel bir şekilde bakıyordum. Ancak hiç oturup disiplinli bir şekilde bir nefret söylemi taraması yapmamıştım. Yani daha önce de evet belli haberler görüyordum ve ya bu haber bu şekilde yapılmaz, bunun dili çok sert veya bunun dili nefret söylemine giriyor diyordum. Ancak ilk defa bu IIW bünyesinde Hrant Dink Vakfı ile ortak bir şekilde medyada nefret söylemi tarama projesiyle haber yani yaklaşık bir günde ortalama 1500-2000 haber oluyordu. Ve ilk dönem 3 gün, bu dönemde 4 gün tarama yaptık. Yani bu kadar binlerce haberin nefret söylemi çerçevesinde taranması beni biraz daha geliştirdi. Eleştirel düşüncemi de geliştirdi. Medyaya bakışım bir yandan daha pesimistleşmişken, yani böyle nefret söyleminin sonuna kadar kullanıldığı bir medya ortamı var çok fazla diye. Bir yandan da iyimserim aslında, tamamen kötümser değilim. Çünkü bunun gibi nefret söylemi tarama projesi gibi bir takım projeler tekrar başlayabilir. Zaten şu anda Hrant Dink Vakfı bunlardan bir tanesini yapıyor. Bu projelerde bir yerden sonra gazeteleri, özellikle merkez medyayı, merkezde yer alan gazeteleri daha doğru dil kullanmaya teşvik ediyor. Bu gerçekten ciddi anlamda medya organlarını, işte gazeteleri o portal çerçevesinde tarama noktasında bana çok tecrübe kattı. Bir diğer yandan da nefret söyleminin ne olduğunu, nelerin nefret söylemi kategorisine girmediğini, bunları iyi anlamama sebep oldu. Aynı şekilde IIW dersi bünyesinde de bir çalışma yaparak not alma, belki bu okul içi staj anlamına da gelebilir. Yani bunu mesela dekanımız da şey diyor, hani yaparak öğrenmek olarak açıklıyor IIW'yu. Bunu gerçekten tecrübe ettim tam olarak. Bu süreçte çok şey öğrendim gerçekten ve şunları gördüm. Aslında nefret söylemini o kadar gündelik hayatımıza sokmuşuz ki, o kadar hani gözümüzün önünde, bir süre sonra artık farkına varmıyoruz. Hani bizi rahatsız etmiyor ya da görmezden geliyoruz. Bir şekilde o bizim hayatımızın bir parçası olmuş ve bu bir rutin haline getirilmiş.
Bunda ana akım medyanın da çok büyük rol etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü gazete manşetlerine baktığımızda ya da köşe yazılarına baktığımızda, haber içeriklerine baktığımızda hep şunu görüyoruz. Sürekli bir nefret söylemi var, sürekli bir ötekileştirme var, sürekli bir hedef gösterme var. Ve biz bunu görmüyoruz ya da görmezlikten geliyoruz bir şekilde. Ama aslında yani bu taramayı bitirdikten sonra, 4 günlük taramayı bitirdikten sonra medyaya olan bakışım tamamen değişti. Aslında medyanın bizi ne kadar yanlış yönlendirdiğini, bize bunu ne kadar nefret söylemini hayatımızda ne kadar meşrulaştırdığını gördüm. Ve kendim açıkçası bundan çok rahatsız oldum. Şu anda mesela bir gazetede editörlük yapıyorum dış haberlerde ve yani her şeyden önce yazım kurallarından önce bile ilk dikkat ettiğim şey acaba ben bir nefret söylemi yaratıyor muyum? Hani bu bilinci kazandırdığı için, bu dersi aldığım için çok ama çok mutluyum. Öğrencilerimizin bir sivil toplum kuruluşuyla ve derslerden tanıdıkları bir sivil toplum kuruluşuyla birlikte çalışma fırsatı oldu. Fakülte açısından bakarsak da gerçekten çok güzel bir ortak işbirliği, yani bizdeki deneyimi, bilgi birikimini vakfın bir projesi için kullanmak ve vakıftan da onlardaki bilgi birikimini öğrenmek açısından gerçekten çok güzel bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Nefret Söylemi projesi, medyanın sorunlu temsillerini, azınlıkların medyadaki ötekileştirilmesini, medyanın soruna ideolojik yaklaşımını, insan hakları ve medya konularını tartışmak için önemli bir uygulama alanı açıyor. Özellikle iletişim fakülteleri ve medya bölümleri için. Biz bunu birebir uygulayarak IIW dersiyle görmüş olduk. Umudumuz bunun bir örnek teşkil etmesi ve benzer uygulamaların başka iletişim fakültelerinde ve derslerde de gündeme alınması.